Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda bu güzel modelin yapılışını anlatacağım. Model çok amaçlı, nerede isterseniz orada kullanabilirsiniz. Modelimizin ön yüzü ve modelimizin arka yüzü. Model katlardan oluşmuyor. Kendi istediğiniz gibi ilmeklerinizi atarak başlayabilirsiniz. Her nerede kullanacaksanız ona göre ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Bunun için iki tane bebe yünü kullanıyorum bu şekilde. Bir tane tunus tığı kullanıyorum. Tığ numaram 3 numara. Modeli biraz elimi bol tuttuğum için 3 numara kullanıyorum. Eliniz sıkıysa 3,5 numara da tercih edebilirsiniz. Birkaç tane zincirlerimi çekerek başlıyorum. Kilit zinciri yaptım. Göz kararı yaklaşık bir 10-15 tane kadar zincirlerimi atıyorum. Bu kadar zincir yeterli model anlatımı için. Şimdi birinci zincirim, yani son zincirim, tığımın üzerindeki olan. Hemen sıradaki zincire batıyorum. Sıradaki zincire batıyorum. Her bir zincirin içinde bir tane ilmek çıkartıyoruz. Çıkartmış olduğumuz ilmeklerimizi şişimizin üzerine biriktiriyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi topladım. Geri dönme işlemini yaparken her sırada aynı şekilde dönüş yapıyoruz. İlk olarak baştaki iki tane ilmeklerimi birlikte çektim. Daha sonra şişimin üzerinde bir tane de geride ilmeklerimi çektim. İlmeklerimizi çift olarak sıra sonuna kadar hepsini çekelim. İlk sıra bitti. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırayı yaparken son ilmeğim yine şişimin üzerindeki olan ilmek. İpimi şöyle şişimin üzerine bıraktım. Hemen ikinci ilmekten ilmeğimi aldım. Şöyle tutuyorum ve ters örgü olarak ördüm. Aynı şekilde yine üçüncü ilmeğimi aldım. İpim benden yana, şöyle tutuyorum daha rahat öreyim diye. İçinden geçerek ters ilmeğimi ördüm. Yine aynı şekilde bütün ters ilmeklerimizi hep aynı örüyoruz. İçinden geçerek ördüm ve ilmeğimi ayarladım. İpimi tığımın üzerine bıraktım. Tığımı sıradaki ilmekten geçirdim. İpim benden yana tutuyorum. Çektim. Bütün ilmeklerimizi aynı şekilde örerek son bir ilmeğimiz kalasıya kadar gidelim. Son bir tane ilmeğim kaldı. Düz alarak alıyorum ilmeğimi ve iki katından aldım. İlmeğimi iki katından düz örgü olarak ördüm. Bu sırayı hepsini ters örgü olarak ördük. Şimdi tekrar geri geliyorum. Yine önceki sırada yaptığımız gibi hepsini çift alıyorum. İki sırada bir renk değişimini yapacağız. Son iki tane ilmeğim kaldığında beyaz ipimi bağlıyorum. Beyaz ipinizi isterseniz aradan yürütün, isterseniz benim gibi kenarda bağlayın. Beyaz ipimi bağladım. Son iki ilmeğimi beyaz ipimle çektim. Bu şekilde. Şimdi bir sıra boyunca düz örgü öreceğiz. Bütün ilmeklerimi tek tek alıyorum. Son ilmeğim zaten şişimin üzerinde. Hemen ikinci direkten ilmeğimi aldım, düz ördüm.
Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ördüm. Son bir ilmeğim 2 katından aldım ve ördüm. Beyaz olan ipimle bir sıra boyunca hepsini düz örgü olarak ördüm. Tekrar geri geliyorum. Hepsini çift çekerek geliyorum. Bir sıra beyaz ipimle düz ördüm. Şimdi model kurulumuna geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle 2 defa tığıma ipimi sardım ve ön tarafa getirdim. Şöyle ön tarafa getirdim. Sıradaki 2 tane ilmeğimi birlikte aldım, ipimi düzelttim, bunu ördüm. Bir arttırdım, 2 taneyi birlikte kestim. Tekrar 2 defa sardım. İpimi öne getirdim. Sıradaki 1 ve 2 tane ilmeklerimi birlikte alıyorum. Şöyle düz örgü olarak ördüm. Yine 2 defa sardım. İpimi öne getirdim. 2 ilmekten şöyle içinden geçerek ördüm. Bir arttırıyoruz, bir kesiyoruz. 2 defa doladım. İpimi öne getirdim. Sıradaki 2 ilmekten düz örgü olarak ördüğümde zaten bir ilmeğim kalıyor. 2 tane doladım. İpimi öne getirdim. Düz örgü olarak ördüm. 2 tane doladım. İpimi öne getirdim. İkisini birlikte düz örgü ördüm. Son ilmeğimi 2 katından ördüm. Her kestiğim ilmeğimin yerine dolama işlemini yaparak ilmeklerimi aynı sayıda tuttum. Geri geliyorum. Her ilmeğimizden çift olarak arıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son 2 ilmeğim kalasıya mavi ipimi kullandım. Böylece kenarımız düzgün dursun. Mavi ipimle bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum birinci sırayı. Arada gizlenen ilmeklerimiz var. Arttırma yaptığımız ilmeklerimiz aradan birazcık gizleniyor. Onları alalım arkadaşlar. Arada kaybolmasın. Son ilmeğimizi her zaman 2 katından düz örgü olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. Tekrar geri dönme işlemini yapıyorum. Bütün ilmeklerimi çift olarak alıyorum. Bütün ilmeklerimden sıra sonuna kadar geldim. İkinci sırayı yaparken ters örgü olarak örüyorum. Ben aralarına ters koydum. Dilerseniz sadece düz olarak da devam edebilirsiniz. Tekrar ilk ilmeğim zaten şişimin üstüne. Tığımı aldım. İpimi şöyle öne getirdim. Ters örgü ördüm. Tığımı üzerine ipimi aldım. Sıradaki ilmekten şöyle ön tarafa getirdim. Tutarak ters örgü ördüm. İpimi ayarladım. Bütün ilmeklerimi aynı şekilde ters örgü olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Son ilmeğimi her zaman düz örgü olarak 2 katından aldım. Tekrar hepsini çift olarak alıyorum.
Son 2 tane ilmeğimiz kaldığında beyaz ipimize geçiyoruz. Yani ipimizi değiştiriyoruz. Tekrar bu sırada bütün ilmeklerimi düz örgü olarak beyaz ipimden alıyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğimi 2 katından aldım ve yine aynı şekilde geri dönüyorum. Son 2 ilmeğim kaldığında tekrar, pardon, bu sırada ip değişimi olmadığı için hepsini aldım. Şimdi arkadaşlar sadece puf noktası girişlerde oluyor. Bir önceki sırada önce artırarak girmiştim hatırlarsanız. Bu sıradaysa önce 2 taneyi birlikte kesiyorum. Bir sırada artırarak girsek, ikinci sıramızda keserek giriyoruz, artırarak bitiriyoruz. Öncelikle 2 taneyi birlikte kestim. 2 defa doladım. Modeli tekrar ediyorum. Sırada 2 tane ilmeklerimi birlikte düz örgü ördüm. 2 tane sardım. Sıradaki 2 ilmeğimden düz örgü olarak ördüm. 2 tane sardım. İpimi önüne getirdim. Sıradaki 2 ilmeğimden düz örgü ördüm. 2 defa sardım. İpimi öne getirdim. Sıradaki 2 ilmeğimden düz örgü ördüm. 2 defa sardım. Sıradaki 2 ilmeğimden düz örgü ördüm. Bir defa sardım. Çıkışımı artırarak bitiriyorum ve sıradaki ilmeğimi 2 katından ördüm. Bu şekilde. Böylece ilmeklerimiz yine aynı şekilde kaldı ve modelimiz verem şeklini almayacak. Tekrar ediyorum. Tek puf noktası, bir sıranızı keserek girerseniz ikinci sıranızı sararak girin. Yani artırarak girin. Ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bir sıramız çıkışta artırmadan bitirdim. Diğer sıramı çıkışta artırarak bitirdim. Şimdi yine hepsini çift örgü olarak aldım ve sıra sonuna kadar geliyorum. Son 2 tane ilmeğim kaldığında tekrar ipimi değiştiriyorum. Modelimiz bu şekilde tekrarlardan oluşuyor arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum ve artık modelin kapatılışına geçiyoruz. Modelimi kapatıyorum. Bir sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz örgü olarak ördüm. Aradaki küçülen ilmekleri, kısalan ilmekleri atlatmayın. Atlatırsanız farkında olmadan modeliniz, her sırada ilmekleriniz çoğalır veya azalır. Sıra sonuna geldim. Bütün ilmeklerimi tekrar çift alarak geri geliyorum. Kapatma işlemini yaparken bütün tunus işlerinde yaptığımız işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Başına hiç sarmadan sıradaki ilmekten direkt kaydırma yöntemiyle kaydım. Sıradaki ilmekten kaydırma yöntemiyle kaydım. Sıradaki ilmekten kaydırma yöntemiyle kaydım. Nerede ne yaparsanız yapın, tunus işi, kesme işlemleri hep aynı şekilde olur arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi alıyoruz. Modelimi bitirdim. Kafanız karışırsa modeli geri sarıp ilk sıradan itibaren izleyebilirsiniz. Küçük yaptığım parça, bu da önceki yaptığım ön hazırlık olan parça arkadaşlar. Videomun sonuna geldiğim, umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.